Merhaba, iyi günler. İyi haftalar. İyi haftalar diyorum ama hafta hiç de iyi başlamadı. Diyarbakır, Mardin ve Van'dan kayyum haberleri aldık. Diyarbakır'da Selçuk Mızraklı, Mardin'de Ahmet Türk, Van'da Bediye Özgökçe Ertan seçilmiş belediye başkanları görevlerinden alındılar. Yerlerine valiler kayyum olarak atandı. Gerekçe olarak İçişleri Bakanlığı'nın gerekçe olarak sunduğu şeyin hiç iler tutar bir yanı yok. Ama sonuçta 3 büyük şehir tekrardan geçmişte bir önceki dönemde olduğu gibi kayyumla yönetilmeye başlandı. Devamı gelecek mi? Diğer il belediyelerine ve ilçe belediyelerine, HDP'li belediyelere kayyum atanacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çok acı bir haber, Türkiye için kötü bir haber. Savunulacak hiçbir tarafı yok. Anlaşılır hiçbir tarafı yok. Denenmiş ve devlet tarafından da başarısız sonuçlanmış bir politika. Ama aynı suda ikinci kez yıkanmaya çalışıyorlar. İlkinde de yıkanamamışlardı. Şimdi tekrar yıkanmaya çalışıyorlar. Bunu değerlendireceğim ama öncesinde şunu söyleyeyim. Geçen hafta 3 tane Kürt sorunu ile ilgili yayın yaptım. Öcalan faktörü, PKK silahı bırakırsa ve Kürt sorununu kim çözer? Bunda değişik tepkiler geldi. HDP'li bir milletvekiliyle hafta sonu bir arkadaşımla bu konuları tartıştığımızda bugün için yeni bir tartışma ya da benim yapmam için yeni bir yayın başlığı şekillenmişti. Kendisine de bu fikri bana verdiği için teşekkür etmiştim. Yayını normalde barış mı, demokrasi mi olarak yapacaktım. Çünkü HDP'nin içerisinde bir tartışma var. Aslında Türkiye'de de bir tartışma var ama HDP'nin içerisinde daha çok yaşanan bir tartışma. Bir yanda Kürt sorununun çözümünün öncelikli olması ve dolayısıyla barışın, silahların susması vesairenin öncelikli olduğu. Bir diğer perspektifte öncelikli sorunun Türkiye'nin demokratikleşmesi olduğu, demokratikleşmeyle beraber barışın da kaçınılmaz olarak geleceği. Aslında bu bir tavuk yumurta ilişkisi gibi gözüküyor ama burada gerçekten önemli bir tartışma bu. Bu tartışmayı önümüzdeki günlerde tekrar yapmak istiyorum ama bugün itibariyle sonuçta devletin bu uygulaması bize hem demokrasinin hem barışın devlet tarafından alenen bir kere daha sabote edildiğini gösterdi. Bunun demokrasiyle hiçbir iler tutar yanı yok. Daha yeni seçim oldu. 4-5 ay geçmeden belediye başkanları görevden alındı. Belediye başkanları eğer görevden alınacaktıysa niye adaylıklarına izin verildi? Bunları yeni mi tanıdılar? Hele birisi Ahmet Türk, kaç yılın Türkiye'de siyasetçisi, Recep Tayyip Erdoğan'ın çok daha eskisinden beri siyasetin içinde olan birisi. Buradaki seçim niye yapıldı? Açık farkla bu belediyelerde HDP'li adaylar kazanmışlardı. Bu halkın iradesi, Kürtler söz konusu olduğu zaman milli irade kapsamına gelmiyor mu gibi bir dizi soru sorulabilir. Bir diğeri de tabii buna bağlı olarak mesela Mardin valisi bir Twitter'da, sosyal medyada bir tweet attı. Yeniden hizmet ediyoruz gibi bir tweet, tam olarak hatırlamıyorum ama nasıl bir hızsa burada Yıldıray Oğur'un Karar Gazetesi yazarı bir cevabını gördüm. Çok doğru bir cevap. Bunun yerine kendisine, Mardin valisine şunu demeyi öneriyor. Kısa bir demokrasi arasından sonra yeniden birlikteyiz. Evet, kısa bir demokrasi arası verildi ve tekrardan Diyarbakır, Mardin ve Van'da tekrar devlet toplumu, halkı bir kenara itip, onun tercihini bir kenara itip, seçilmişleri bir kenara itip atanmışlarla tekrar olaya el koydu ya da olaya el koyduğunu sanıyor. Aslında el konulmuş bir olay yok. Bir önceki kayyum deneyiminden de biliyoruz ki bu kayyumlar devlete hiçbir şey kazandırmadılar, halka da pek bir şey kazandırmadılar. Ama daha sonra yapılan
bir takım açıklamalarda seçilen belediye başkanlarının geriye dönük incelemelerinde gördüğümüz kadarıyla bayağı bir şekilde kendileri istifade etmişler. Harcamalar, ulu orta harcamalar, dev harcamalar ve bırakılan borçlarla gitmişlerdi. Sonuçta kayyum her anlamıyla hem demokrasi hem de belediyecilik anlamıyla bir fiyasko olarak tarihe geçmişti. Yeni bir fiyaskonun eşiğinde olduğumuz anlaşılıyor. Peki niye böyle bir şey yapılıyor? Tam da acaba yeniden çözüm süreçleri mi başlayacak deniyordu. Suriye'de ABD ile yürütülen görüşmeler ve PYD ve YPG ile dolaylı görüşmeler, Abdullah Öcalan'ın açıklamaları insanları birazcık olsun heyecanlandırır gibi olmuştu. Bunun üzerine kayyum olayı geldi ve devlet tekrar şahin pozisyonuyla karşımıza çıktı. Bu çıkış aslında birçok açıdan baktığımız zaman bu çıkış aslında bir şeylerin perdelenmesi de olabilir. Özellikle Suriye'de yapılmakta olan görüşmelerde bambaşka bir tavır izliyor da olabilir devlet ve Türkiye'de ama şahin, Suriye'de en azından ABD'ye karşı belli ölçülerde güvercin bir politika da izliyor olabilir. Böyle bir şey var. Bir diğer husus erken seçim tekrardan gündeme gelebilir yorumları yapılıyor. Ama bence en önemli husus burada artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkeyi tek başına yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık tam anlamıyla siyaseten çaresiz halde olması ve hiçbir şekilde yeni bir şeyler söyleyememesi, yeni bir şeyler yapamaması. Şimdi bir hafta sonu yaşanan bir olaya değinmek istiyorum. Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi bir davet verdi. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın doğum günü nedeniyle ve buraya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da ve Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ve aynı zamanda avukatı Aygül Demirtaş da katıldılar ve bunun fotoğrafları CHP tarafından ve İstanbul Belediyesi tarafından da fotoğrafları ve videosu servis edildi, paylaşıldı. Genellikle CHP'nin HDP ile temasları genellikle kapalı kapılar ardından olurdu. Çok fazla açık edilmezdi ama bu görüntüler bize yeni bir dönemin, yepyeni bir dönemin başladığının işareti olarak kayıtlara geçti. Benim hep söylediğim yepyeni Türkiye'de artık HDP'nin gizli değil, örtük değil, açık bir müttefik ya da koalisyon ortağı olması gerektiği, başka türlü artık o eski tür oyunlarını sürdürülemeyeceğinin bir görüntüsüydü bence, bir kanıtıydı. Tabii bunun kadınlar tarafından yapılmasının önemi, apayrı bir önemi var. Ve onun üzerinden geldi bu kayyum uygulaması. Belki yani buna cevap değildi tabii ama şuna cevaptı. CHP ile HDP'nin yakınlaşması ki bu yakınlaşma, daha doğrusu yakınlaşmanın alenen artık dile getiriliyor olması ve buraya başka partilerin de pekala eklenebileceği, İYİ Parti ne derece olur bilmiyorum. Açıkça olması çok söz konusu olmaz herhalde. Ama AKP'den kopması söz konusu olan yeni partilerin de bu süreçte böyle bir yerde, böyle bir yeni ittifak modelinde yer alma ihtimali olabilir. O korku duvarlarının yavaş yavaş aşılmakta olduğunu görüyoruz. Nitekim bugün kayyum açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP'den çok açık ve net açıklamalar, kınamalar geldi ve burada İzmir Belediye Başkanı mesela Tunç Soyer dayanışma içerisinde olacaklarını söyledi. CHP MYK'sı olağanüstü toplanıyor. Oradan ne karar çıkacağını bekliyoruz. Aslında bu yepyeni Türkiye'nin 31 Mart'tan sonra şekillenmekte olan yepyeni Türkiye'ye eski yöneticilerin, eskiden beri ülkeyi yöneten kişilerin verecek bir cevaplarının olmadığını bize gösterdi kayyum ataması. Şimdi burada soru
yepyeni Türkiye'nin yeni aktörlerinin, öne çıkan aktörlerinin bu yeni dönemde buna nasıl cevap verecekleri, bunu nasıl karşılayacakları meselesi. İşte ilk andan itibaren verilen tepkiler bir takım şeylerin değişmekte olduğunu bize gösteriyor. Ama yine de bekleyip görmek gerekiyor. Gerçekten çok kritik bir yerden geçiyoruz. Erdoğan tekrar Türkiye'yi bir kutuplaşmanın içerisine hapsetmek istiyor. 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da kutuplaşma stratejisinin yürümediğini gördü ama elinde başka bir enstrümanı olmadığı için tekrar devlet eliyle bu kutuplaşmayı tırmandırmak istiyor. Buna başarılı olabilecek mi? Başarılı olabilir eğer karşısındakiler onun istediği şekilde cevap verirlerse. Buradan kastım şu: Türkiye'de bir süredir terör anlamında çok ciddi hadiseler çok şükür yaşanmıyor. Sıfır söz konusu değil, sıfır noktasında değiliz ama büyük ölçüde bir sakinlik var ve hatta kamuoyu araştırmalarında da normalde çok yüksek olan terörden şikayet hususlarını çok altlarda olduğunu görüyoruz. Bir sakinlik, bir barış havası var. En azından çatışmaların belli anlamlarda durmuş olduğunu görüyoruz ve bunun getirdiği siyasetin önünün açılmış olduğunu görüyoruz. Ama bu kayyum uygulamasıyla beraber tekrardan devlet bu Şahin uygulamasıyla birlikte Kürt hareketi içerisinde tekrar Şahin pozisyonların güçlenmesini teşvik ediyor bence ve buna aynı şekilde sert bir şekilde müdahale edilmesini, tepki gösterilmesini istiyor. Burada daha önceki yayınlarda dile getirdiğim ve Kürt hareketi içerisinden bazı kesimlerin, hepsinde olmasa da tepki gösterdiği silah bırakma, silahtan arınma meselesine gelmek istiyorum. Bazıları bana gördün mü sen işte bunu diyorsun, hala mı diyorsun diyor. Aslında bu kayyum ataması devletin, Erdoğan'ın, Süleyman Soylu'nun bu kayyum ataması aslında silahın ne kadar işlevinin artık hiçbir şekilde kalmadığını, silahların artık tamamen ortadan kalkması gerektiğini bize gösteriyor. Çünkü devlet olayın şu haliyle ülkeyi yönetenler olayın silahlı çatışma üzerinden yürümesini tercih ediyor. Çünkü demokratik yollarla gidildiği zaman kazanmalarının imkanı olmayan bir topluluk var. Kürtleri artık kaybetmiş durumda devlet. Kaç seçim yapsa, ne yaparsa yapsın, ne tür engeller çıkartırsa çıkartsın, rakipleri kazanıyor, HDP kazanıyor. Eğer burada kayyum atamasına karşı tepkiyi yine birileri demokrasinin dışındaki bir takım yerlerde, yöntemlerde ararlarsa bu aslında devletin istediği olacaktır. Ben bu kanıdayım. Kayyum uygulamasının devletin nasıl yasal anlamda, demokratik anlamda devleti yönetenlerin çaresiz kaldığını gösteriyor ve buradan yüründüğü zaman, demokrasinin içerisinden yüründüğü zaman Kürtlerin daha hızlı ve daha fazla, daha kalıcı kazanımlar elde edebileceğini düşünüyorum ve bunun çok daha bugün itibariyle çok daha bu görüşüm pekişmiş durumda. Aksi takdirde verilecek olan radikal tepkiler, radikalden kastım esas olarak şiddete başvurulması aslında devletin tam da ihtiyacı olan, bu politikayı uygulayanların tam da ihtiyacı olan şey. Diyecekler ki işte görüyorsunuz biz bu kayyumları boşuna atamadık. Böyle bir olay var. Burada köşeye sıkışmış olan aslında ülkeyi yönetenler, çaresiz olan aslında ülkeyi yönetenler yaptıkları tekrar aynı şeyleri yapıyor. Yeni bir siyaset geliştirmiş olsa, yeni bir uygulama geliştirmiş olsa diyebiliriz ki ülkeyi yönetenler Erdoğan başta olmak üzere siyasete müdahale edebiliyor. Edebildikleri bir şey yok. Hep aynı bildik ezberlerle bir şeyleri ertelemeye çalışıyorlar, geciktirmeye çalışıyorlar. Bunun karşısında bunu böyle okuyup buna yönelik olarak demokrasinin içerisinde, yasal sınırlar içerisinde bir takım strateji ve taktiklerin geliştirilmesi halinde bu yenilginin, Erdoğan'ın sürekli ertelediği yenilgisinin
bir an önce gerçekleşebileceği kanısındayım. Aksi takdirde gösterilecek olan yasa dışı diyelim, yasa dışı tepkiler ya da cevaplar, gelecek olan cevaplar bunu uzatacaktır ve Türkiye tekrar yine bir terör ekseninde kamplaşmaya doğru gidecektir. Bu aslında bir yerde baktığımız zaman bu tür uygulamalar bir yerde çok önemli sınavlar ve bir anlamda da fırsatlar. Tabii ki halkın kendi seçtiği belediye başkanlarının elinden alınması bir gasptır ve sonuçta hiçbir şekilde anlam verilemeyecek, kabullenilemeyecek bir şeydir. Ama buna ek olarak şunu da görmek lazım, bu aynı zamanda ülkeyi yönetenlerin yönetemediklerini bize çok daha net bir şekilde gösterdiği bir andır ve bu çaresizliğin, yönetim krizinin daha alenileştirilmesi ve buna alternatif bir takım siyasetlerin geliştirilmesinin zemini bu anlamda daha elverişli bir hale gelmiştir. Evet, söylenecek çok şey var ama uzatmayalım. Sonuçta bana ne zaman Kürt sorunu desem, nedir bu Kürt sorunu kardeşim diye soranlara işte budur Kürt sorunu diyorum. Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarına bile devlet tarafından tahammül edilemediği bir ülkede yaşananın adı tabii ki Kürt sorunudur. Ama bu devletin bu tahammül edememe halinin ne kadar birbirini tekrar eden, denenmiş ve başarısız olduğu saptanmış, kanıtlanmış yöntemlerden başka yöntemler bulamıyor olması da bunu sürdürülebilir bir çözümsüzlük olmadığını bize gösteriyor. Eminim Kürt sorunu yepyeni Türkiye'de çok da gecikmeden tekrar çözülme sürecine girecek. Bu kayyum atamaları bunun geciktirmeye yönelik hamleler olabilir ama doğru cevaplarla, serin kanlı cevaplarla, sakin şekilde bunların haklılık zeminini kaybetmeden verilecek cevaplarla tam aksine çözüm süreci, çözüm imkanı hızlandırılabilir, çözüm imkanları genişletilebilir. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.